that you're my one and only. You're my one and only. Know that I would never. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Miyum. Ben Hatice. Bugün sizlerle birlikte, bilmiyorum aslında ben çok mesaj aldım bugün hakkında. Yorumlarda birkaç kez gördüm ama güzel bir içerik olacağını düşündüm. Kesinlikle bu karşılaştırma videosu değildir. Biz Kore'de yaşadığımız için şu anda ve hamilelik sürecimde Kore'de olduğum için ve ayrıca bu benim ilk hamileliğim olduğundan sadece buradaki şeyleri biliyorum. Orada olmadığımdan çok bir bilgim yok açıkçası. Ne var, ne yok, ne yardımlar var vesaire gibi. Dediğim gibi karşılaştırma videosu olmayacak. Sadece biz Kore'de hamilelerin ve hamile olmak isteyenlerin yararlanabildiği şeylerden bahsedeceğiz. Yani bilgi vereceğiz. Evet, bilgi vereceğiz. Evet, biz buraya yazdık. O yüzden arada sırada buradan bakarak şey yapacağız. İlk önce hamile olmadan önce. Hamile ondan olmak başlayalım. istiyorsunuz. Evet. Ama şöyle bir şey var. Yaşlı olduğu için yani geç evlenmiş ya da vücudunuzda sıkıntı varmış gibi. Yani bebeği olmayanlar için. Evet, olmuyormuş. Sonra test yapıyorsunuz. Tüp bebek tedavisi. yapıyorsunuz. Bunlar için de devlet yardım ediyor. Evet, para onun veriyor. için de yardım Yüzde ediyor. birkaç kısmını Evet. karşılıyor. Bunlardan yararlanabiliyoruz. Evet. Ve şey var. Hamile olmadan önce testi var. Mesela erkeklerin sıkıntısı mı var? Onun testi de var. Kadınların ve erkeklerin böyle testi var. O da ücretsiz şekilde. Faydalanabiliyoruz. Evet. Biz yaptık zaten. Hı hı. Hamile oldunuz. O zaman hamile olduğu için belgeleri çıkartıyorsunuz. Yine para verecek. 1 milyon won kaç TL ediyor? Kaç paraya denk geliyor? Başka? 29 bin lira çıkıyor. Evet. Yani onu Eczane. ya da hastanenin bütün ücretleri onunla ödeyebilirsiniz. Evet. Ve biz arkadaşlar bu devletin verdiği destek parasıyla 7. ayımıza kadar onunla geldik. Evet. Ve çok yüksek rakamlı testler de oldu. Onlar olmasaydı bayağı bir giderdi. Evet, biraz pahalı test vardı, o da yaptırdı. Evet. Kore'de devlet hastanesi yok. Evet ya, o biraz değişik geldi Evet. bana. Hep Ama- özel. Hep özel. Hepsi özel. Ve o hastanelerde sigorta olduğunda çok indirim oluyor. Yani 100 TL çıktı hı. ücreti. O zaman 30 TL gibi ödüyorsun. Şimdi gidip belediyeye hamile olduğunuzu onaylattıktan sonra Muyug'un dediği gibi size belirli bir ücret veriliyor. Kart. Evet. Şuraya bir yere koyarız. Kart veriliyor size. Para onun içinde oluyor ve o kartı kullanıyorsunuz. Size onaylatırken hamileliğiniz boyunca kullanacağınız işte folik asit. Sonra bir rozet veriliyor böyle. Hamile olduğunuzu gösteren bir rozet. Onu yanınızda taşıyorsunuz ve üzerinde yazıyor. Hamilelere öncelik diye. Ne vermişlerdi hediye? Her şey, derece ölçer vermişlerdi. Demir takviyesi de veriliyor ama o sanırım kaçıncı hafta? Onu 1-2 hafta sonra gidip almıştık. 16. hafta mıydı? Evet. Aslında başka şehirde daha çok veriyor da. Tabii. Şu an Gördüm. bizim yaşadığımız şehir nüfus çoğalıyor. Yani böyle hamile için hediye olmazsa da çoğaldığı için hediyeleri çok vermiyor ama başka şehir daha çok vardı. Evet. Başka şehir belediyelerinde çok farklı hediyeler ve içerikler oluyor arkadaşlar. Onu kaydettikten sonra trende indirim oluyor mesela. Evet. Hızlı trenlerde. Evet. Hatta o trenlerin VIP bölümlerinde ucuz bir fiyata gidebiliyorsunuz. Ve yanınızdaki bir kişiyi de Evet, beraber. indirimli bir şekilde aynı ücretten mi yararlanıyordun sen de? Evet. Yani aslında biz çok kullanmadık ama çok güzel bir şey bu. Evet. Değil mi? Hiç kullanmadık ya. Hiç kullanmadık. Aşkım onu kullanmalıyız bir kere de olsa. Bazı şehir belediyelerinde mesela Seul'deki arkadaşlarım benim bundan yararlandı ama burada olmadığı için ben yararlanamadım. Hamilelere yine o karta ayrı bir 700 bin won sanırım. Arkadaşım 700 bin won almıştı. O da sizin taksi şeyiniz oluyor. Paranız. Ulaşım. Evet, ulaşım paranız oluyor. Taksi, metro, otobüs hepsi. Aynen.
Ve arkadaşlar müzelerde, bilmiyorum farklı yerlerde de. müze olabilir. Evet. Saray var ya Gyeongbokgung. Haha doğru. Orası ücretsiz miydi? Evet, ücretsizdi. Annem geldiğinde gittik. Aldım ben yani bilmeden. Sonra girişte kadın şeyi görünce, rozeti görünce onu iade edin. Ücretsiz gelebilirsiniz dedi. Hamile olduğunuzda bazı yerlerde yazıyor ama yazmayan yerler de var. Ücretsiz bir şekilde girebiliyor hamileler. Otoparkta indirim. Evet, otoparkta da indirim var. Bir sonraki hediye kutu gönderiyorlar arkadaşlar. Ama sonundaki birazcık küçük. Sadece böyle bir zıbın hediyesi veriliyor. Ama bazı yerlerde değişiyor. Mesela benim bir tanıdığım bir ablam var. Böyle büyük bir kutu gelmişti ona. İçerisinde bir sürü bebeğin kullanabileceği şeyler vardı. Yastığı olsun, işte bezi olsun, biberonu olsun falan vesaire gibi. Ama Şu anda yok. ama bizde yok. Ya Ama Suwon iyi şehir. evet, iyi şehir, ben çok Yaşamak seviyorum. için yaşamak için Kore'de şey yaptı. Doğa, ulaşım, eğitim, Yaşam. puanlar böyle yapıp var ya Suwon'u Kore'de ikinci çıktı. Birinci neresi? Sejong muydu? Ama Suwon zaten ya. Bilmiyorum. Suwon'u çok seviyorum. Suwon Sessiz, sakin. iyi. O zaman hamileliğimizin sonuna geldik. Doğumumuzu yaptık. Doğumumuzu yaptık. Çok para. Yani bezi, Evet, yemek, mama, kıyafet. tabii. Onları yük olmasın diye yardım para var. Evet. Bu Doğ- ayrı ama. Ama bu biraz karışık. Şöyle diyeyim. Bir bakmam gerek. Doğurdun. Doğumumuzu yaptık. Evet. İlk çocuk için 2 milyon won yani 58.000 TL verecek. İlk çocuk için. Evet. İkinci çocuk için 2 milyon 500 gibi çoğalıyor. Yani diyor ki git bir taneyle kalmayın, bir tane daha yapın. Hadi bir tane daha yapın. O doğum için verdi. Ondan sonra da anneye vücudunun sağlıklı olsun için hastane ücreti olsun, kendi kendine kullansın olsun 500 won yani 15.000 TL para değil hediye çeki. Mesela markette de kullanabilirsin. Hı hı. O bir kere verilen para. Hı hı. Ondan sonra 1 yaşına kadar her ay 1 milyon won yani 29.000 TL her ay verecek. Çok iyi değil mi ya? Ondan, Çok iyi değil mi? Evet, ondan sonra 1 yaşından 2 yaşına kadar her ay onun yarısı 14.500 TL verecek. Yine iyi, yine bayağı yardımcı Evet. olur yani. Az para değil arkadaşlar bu arada, Kore fiyatına da düşünürsek. Tabii Türk parasına çevirince daha fazla diye düşünebiliriz ama burada da böyle çok az gözükmeyen bir fiyat bunlar. Bebeğe baktığım, evde olduğum bebeğe için. baktığın için. Ondan sonra da bebeğe para verecek. Şimdi bu bebeğe para. Bu da her ay 100 bin won yani çok değil 2900 TL gibi oluyor. Yani her ay 2900 TL'yi bebek 8 yaş olduğuna kadar verecek. Bayağı veriyor. Evet. O hepsi ayrı. Bu da verecek, bu da verecek. Böyle. Evet, yani böyle kısım kısım bir sürü para Evet, hediye ediliyor. O yüzden biraz karışık dedim. Evet, karışık gerçekten ama hepsi güzel yardımlar ve gerçekten yardım gibi yardım. Evet. Yani onu düşününce bebek olduysa da para için böyle çok sıkıntı olmayacak diye düşünsün Evet. diye öyle yapıyor. En çok da şey iyi değil mi? Her ay 1 milyon vermesi. Evet. Her ay 1 milyon yani bayağı bir iyi. Tabii belli başlı şeylere para her ay gidecek. Bebeğin bezidir, ıslak mendilidir, mama olacaksa mamasıdır. Olmamasından iyi. Tabii Yani. ki olmamasından iyi, tabii ki olsun. Yararlanalım. Bu arada arkadaşlar Biyagi durmuyor. Allah'ım Biyagi bu oturuş şeklini hiç sevmiyor çünkü. Evet, sevmedi. Hiç sevmiyor. Böyle durduğumda her zaman böyle itiyor beni. O yüzden birazcık rahatsız oluyorum arada. Ondan sonra şey de var. Bebek 2 yaş oldu. Gönderiyorsun ya. Anaokulu. Ama oraya gönderemiyorsun mesela. Evde beslemek istiyorsun.
Evde öğretmek istersen. Beslemek dedin çünkü. Ne farkı var? Beslemek bir şey yedirirken beslemek, öğretmek bir şeyi öğretirken. Tamam. Anaokuluna göndermeden evde çocuğuma ben kendim bir şeyler öğretmek Evet, istersem onun parasını da veriyor bize. Evet. Bu da çok iyiymiş. Evet. Ve anaokullarına da indirim oluyor mu? %50 gibi devlet ödeyecek. Sonra diğerini sen ödeyeceksin ama. Yani hepsi değil. Zaten çok iyi değil mi %50'sini ödemek? Yani yarı yarıya. Evet. Peki bunlardan faydalanmayan olmuyor değil mi? Yani herkes Evet, faydalanabiliyor. herkese. Çok iyi. Şimdi söylediğimiz paralar herkese verilen mesela şey var. Çok iyi kazanç olmayan. Desteğe ihtiyacı Evet. olan. Öylelere bezi de yardım ediyor. Hmm, Maması da yardım ediyor. Güzel bir şey. Gerçekten düşündükçe sanki çocuk olması kolaymış gibi geliyor. Yani öyle düşündükçe. Tabii ki arkadaşlar bunun bir nedeni de Kore nüfusunun azalması. Yani bu kadar desteği her ülke tabii ki vermez. Kore milleti çoğalsın diye o da elinden geleni yapıyor devlet yani. Teşekkür ediyorum buradan. Ben de yararlanacağım için bu desteklerden Kore devletine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bu arada doğum yaptık, tamam mı? Oraya geçtik. Desteğimizi aldık. Doğumumuzu yaptıktan sonra Chorivon yani doğum sonrası Anne bakım merkezi. evi gibi. Evet evet, evi gibi, oteli gibi hatta. Otel gibi aslında. Evet evet. Anne bakım oteli diyeyim size. Oraya gideceğiz. Bir hafta Muyuk'la birlikte orada kalacağız. Gerçekten gidip gördük. Çok güzel bir yer. Böyle tam bir otel gibi. Yani doğumumu yapacağım. Bebişimle beraber otele gideceğim. Orada zaten gittiğimizde bol bol video çekeriz, paylaşırız. Çünkü gerçekten çok çok güzel bir şey. Bence doğumdan sonra her kadının, herkesin böyle ihtiyacı olan bir şey. Dinlenmek, iyi beslenmek, annenin vücuduna bakması, Yemekler. yemekler. Sağlıklı yemek. Evet. Çok güzel şeyleri var. Mesela örnek veriyorum size. Her 3 öğün, 2 de ara öğün sağlıklı ve sütünüzü arttıracak yemekler yapılıyor, veriliyor. Eğitim de var. Evet. Eğitim var hem baba hem anneye. Ondan sonra sauna hizmeti var, masaj hizmeti var. Vücut ve yüz olarak. Böyle bir de ormanın içinde bir yer. Sıkılmam yani ben orada. Terası falan var, yukarıya çıkarım. Yorulduğunuzda bebeğinizi hemen böyle aşağıdaki görevlilere, hemşirelere emanet edebiliyorsunuz. İsterseniz bebeğiniz yanınızda da kalabiliyor. Böyle bu şekilde bir sürü şeyler var ama onu zaten sonrasında detaylıca videoya çekeceğiz. Şimdiden böyle söylemek istedim. Orada Muyuk'la bir hafta kalacağız. Bebeğimizle birlikte. Orada zaman geçeceğiz. Sonra evimize geleceğiz. Ve destek parasından da biz mesela oraya kullanacağız. Oranın ücreti anlatsak mı? Anlatalım. Orası ama birazcık pahalı. Evet. Otel gibi düşünün. Bir gün otelde kaldığınız o da çok para ya. Hem otel gibi hem de yemek verecek hem de bakım yapacak. O yüzden biraz pahalı. Güzel, bence değer bir şey ama ben gitmeyi düşünmüyordum aslında. Birazcık önyargım vardı. Ve Neden biliyor musun? Orada hani çok sert diye düşündüm. Katı kurallar var diye düşündüm. Bebeği işte sadece onlar verirse görebilirim. İstediğim zaman alamam falan diye düşünüyordum. Gittiğimizde işte hem gezip gördük hem de merak ettiklerimi sordu. ortalama şey söyleyelim. Bir hafta 2.500.000 won. Evet. Biraz yani pahalı. Biraz demeyeceğim. Pahalı. Aslında Muyuk dedi ki hani ben dedim ki yok ya hani gitmesek mi yani Hayır. biraz Onu- pahalı. Hayır onu mesela şey gibi ise mesela orası zenginler mi gidiyor diye olsa ben de öyle demezdim. Ama herkes gidiyor. Evet evet. Çok güzelmiş arkadaşlar açıkçası. Bebek olduktan sonra biraz zor ya. Ondan öncesi en son tatil deniyor Kore'de. Köprüden önce çok Evet. soğuk çıkıyor. Evet. Bir de şey açısından da güzel ya. Sana da böyle eğitim falan verilecek ya bebeği tutmak olsun. Evet. işte Ben de yıkama- kalabiliyorum bu arada. Evet bu çok güzel bir şey. Eğer öyle olsaydı zaten olmazdı. Yani ben de kalıp burada bir hafta vakit geçirip Muyuk da bu deneyimin iyi olacağını düşündü benim için. Evet şimdi aşkım bu da önemli şeylerden bir tanesi. Ev yardımı. öyle yardım değil de bir eve
başvuru yapabilirsin. TOKİ gibi düşünebilirsiniz. Yani devletin Devlet. karar verdiği evler var. Evet. Bunlara yeni evlenenler, hamileler, çocuğu olanlar Evet. başvurabiliyorlar. Daha ucuz kiralık %50 gibi düşünün. Öyle kadar ödüyorsun. Yani diyelim 1 milyon won kirası var, biz 500'ünü ödüyoruz. Evet. Çok- Onun gibi yardım var. Yeni evlenen ya da yeni doğuranları başvuru yapabilir gibi bir şey var. Bu da güzel bir yardım bence, bayağı. Evet. Onu biz de yaptık. Evet. Ama Bunu sonuç çıkmadığı için biz taşınamadık ama Bunu söylemek istemiştim ben de. onu çıkınca hemen taşınacağız. Biz aslında şöyle bir şey, çok mesaj geliyor aşkım bu konuda. Hem YouTube'dan hem Instagram'dan. Kendi evinize geçtiniz mi, Evet, geçecektiniz. İşte bebek olmadan önce kendi evimize geçmeyi düşünüyorduk. Yani böyle planlamıştık. Hatta ailemize de öyle söyledik. Annemler de üzülmüştü ya, niye gidiyorsunuz falan, hani kalın, bir sıkıntınız mı var, bir şeyden mi rahatsız oluyorsunuz falan diye. Ama Muyuk da ben de bebeğimizi kendi evimizde ve kendi aile ortamımızda büyütmek Tabii ki. istedik. Bu şeyden yararlanmak istediğimiz için ve bize de çok faydası olacağını düşündüğümüz için buna başvurduk. O yüzden doğum sonrası bir süre tekrar Muyuk'un ailesinin evinde olacağız. Onun sonrasında umarım inşallah çıkarsa yavaş yavaş işlemlerimizi tamamlayıp kendi evimize çıkacağız. Ben şey gördüm aşkım, pastane gibi yerlerde indirim var. Böyle videolar, reels'lar karşıma çıkıyor. Koreliler Bilmem. paylaşıyor böyle reels olarak. İşte hamileyseniz işte şuraya gidin, işte Chuchon Ha, diye. kendi yapıyordur o zaman. Ha, onu bilmiyorum. Faturalar hakkında da bir indirim vardı sanırım. O neydi? Aa, mesela 2 çocuk, Hı hı. 3 çocuk oldu. O zaman yüzde kaç indirim varmış? Çok iyi. Ha, o Tek şeyde çocuk da yok mu? yok tek Bizim çocuk şimdi değil. tek olacağı için. Yok. Hemen yapmamız gerek. Ya arkadaşlar, biriniz Muyung'a edit yapabilir mi arkadaşlar? Yani gerçekten kaç videodur hamile olduğumdan beri ikinci çocuk sinyali verip duruyor. Ama ben şey istemiyorum. Çok arasında çok yaş olsun istemiyorum. Ben de öyle Mesela istiyorum. benim kardeşim 2 yaş küçük benden. Ama senin mesela Hayır çok küçük ya. Evet, her iş küçük, evet. Bence yakın daha iyi olur mu diye düşünüyorum. 2-3. 2-3 gibi Aa. bence de. İnşallah ya. İnşallah o günlerde görürüz. Ben aslında öyle düşüncem yoktu. Nasıl? Bir çocuk yeter diye düşündüm. Hı hı. Ama Sen şimdi kaç düşünüyorsun? ha? Sen kaç düşünüyorsun? Yani 3 dedim de 3 belki de senin aileni gördükten sonra Daha olur. olumlu mu bakmaya Evet başladın? diye düşündüm. Ailemden de böyle çok uzak büyüsün istemiyorum aşkım ya. Hani böyle zaten bizimkiler de üzülüyor bu konuda. Özellikle babam, annem, kardeşlerim, yani hepsi açıkçası. En zor kısım. Evet, o yüzden böyle sık sık git gel yapıp paramızı biletlere yatıracağız gibi gözüküyor. İki tarafta böyle o şeyi tatsın istiyorum. Uzakta yaşamanın da verdiği zorluklardan bir tanesi de bu. Bir tarafın oraya gitsen buranın eksik kalması, burada olsan oranın eksik kalması kötü oluyor. Ve Kore'de çok sevdiğim bir şey var. Aslında bu paralıymış ama şimdi şey olduğu için Ne? bakıcı. Doğumdan sonra hani evine gittin, devlet sana bakıcı desteği veriyor. Size yemek yapıyor, evi temizliyor, çocuğa bakıyor, bilgi veriyor. Yani birçok şey yapıyor ve bayağı bir yardımı oluyormuş. Ben almayı düşünmüyorum. Bu bakıcı desteği de çok hoşuma gitmişti. Bunu da paylaşmak istedim. Böyle bu şekildeydi. Umarım merak edenler için faydalı bir video olmuştur. Ve şey çok soruluyordu. Ailen gelecek mi diye bana çok soruyorlar doğum için, doğumdan sonra için. Şöyle, evimiz belli olmadığından gelseler bile hem doğumdan sonra bir hafta Choривon'da olacağız. Hem de yanımda olmadıkları sürece de hani böyle onları bir yere koymak içimden gelmiyor açıkçası. Buraya geldiklerinde yanımda olsunlar istiyorum. Yeni evi. Evet, yanımda olsunlar istiyorum. Burada da olamayacağı için birazcık uzayacak gibi.
ev kesin olduktan sonra, artık biz de eve geçtikten sonra hemen gelecek. Artık kim gelirse bilmiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, fiyatlar çok yüksek. Hepsinin bir gelmesi çok çok zor. Gönül ister ki hepsi birlikte gelsinler. Hepsi böyle ilk zamanlarını görsün, etsin. Çünkü biz gidersek yazın gideceğiz, yani yazın ilkbaharda falan gideceğiz. Böyle Artık gitmek istiyorum. Türkiye'ye. Evet. Ben de çok özledim bu arada. Bence çok kısaydı. Bir ay hiçbir şey anlamadık ki. Ve şöyle bir şey olacak. Yazın 6. ayına falan denk geliyor biz Türkiye'ye gideceğimiz zaman. Tam böyle ek gıdaya geçiş zamanı, taze taze Türkiye'deki sebzelerden, meyvelerden tüketebilecek. O yüzden de böyleydi arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer merak ettiğiniz farklı konularda sorular varsa ya da bu konuda hiç fark etmez, yorumlarda bekliyoruz sizi. Böyle bu şekildeydi. O zaman Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok öpüyorum. Hoşça kalın. görüşürüz.